Bugün buzdolabı kompresörüyle klima yapmaya çalışacağız. Klima zaten buzdolabı mantığıyla çalışır. Bir tane kompresör, bir tane dış ünite, bir tane de iç ünite var. Dış ünite ve iç ünite aslında birer radyatör. Dış ünite ısınan gazı soğutmaya yaratıyor. İç ünite ise soğuk havayı odamıza yayıyor. Buradaki uzun parçanın adı filtre. Bunun içerisindeki filtre sistemdeki yağın borulara gitmesini engelliyor. Buradaki kılcal boru klima olması için çok fazla ince. O yüzden buradaki kılcal boruyu çıkartarak yerine yan taraftaki biraz daha kalın olan kılcal boruyu takacağım. Buradaki bakır borularla da iç üniteyi yapacağım. Bakır boruları bu yeşil plastiğin üzerine dolamayı düşünüyorum. Böylelikle kompresörden çıkan gaz ilk önce buradaki dış ünitenin içerisine girecek. Filtre ve kılcal boru sayesinde dış ünitenin içerisinde sıkışacak ve sıkışan gaz dış ünitede ısınacak. Daha sonra kılcal borudan geçen gaz bizim hazırlamış olduğumuz iç ünitenin içerisine girecek. Buradaki bakır boru daha kalın olduğu için gaz sıkışmış haldeyken daha geniş bir ortama çıkacak. Basınçlı bir ortamdan daha basınçsız bir alana geçiş sağladığı için soğumaya başlayacak ve bu soğuma bakır boruya iletildiği için bakır boru buz tutmaya başlayacak. Böylelikle bizim hazırlamış olduğumuz klimada çalışacak. Şimdi filtrenin ucundaki kılcal boruyu kestim. Oraya başka kılcal boru takacağımı söylemiştim. Buraya da kendi yapmış olduğumuz iç ünitenin bağlantısını yapacağım. Kendi yaptığımız iç ünite de burada. Sadece bakır boruyu plastiğin etrafına sarmış oldum. Filtreye bağlayacağım kılcal borunun bir ucunu buradaki iç üniteye takacağım. İç ünitenin diğer girişini ise kompresörün buradaki diğer girişine bağlayacağım. Böylelikle kompresörü çalıştırdığımızda bir döngü oluşacak. Kompresörün içerisindeki gaz sürekli devir daim olacak. İlk önce kılcal boruyu filtrenin ucuna takıp daha sonra hazırlamış olduğum iç ünitenin bir ucunu kılcal boruya, diğer ucunu da kompresöre yerleştiriyorum. Daha sonra şalama yardımıyla gümüş kaynağı yaparak bu boruları birbirine kaynatıyorum. Kaynatma işlemini tamamladıktan sonra döngü tamamlanmış oluyor. Bu sistemin içerisine bir de gaz basmak gerekiyor. İlk önce içerisindeki hava vakum pompası ile çekilerek içerisine gaz basılıyor. Gaz basıldıktan sonra kompresörü çalıştırdığımızda kompresörden çıkan gaz ilk önce buradaki radyatöre giriyor. Buradan geçtikten sonra filtrede sıkışarak burada basınç altında gazın ısınması sağlanıyor. Daha sonra kılcal borudan geçen gaz iç ünitedeki radyatörde daha geniş bir alana çıktığı için burada soğuyor. Bu soğuma iç ünitemizin de soğumasına sebep oluyor. Biraz sonra çalıştırdığımızda bu borular resmen buz tutacak. Daha sonra soğuyan hava tekrar kompresörün içerisine girecek. Kompresörün içerisinden çıkan gaz tekrar dış ünitedeki radyatörün içerisinde tekrar ısınacak. Bu şekilde klimamız çalışmış olacak. Burada sadece anlatmak için yaptığımız için tam olarak klima ayarında yapmadık. Yani normalde bu klimanın dış ünitesi binanın dışında, iç ünitesi ise binanın içerisinde olmak zorunda. Yani ısı transferi yapacak. Eğer ikisi de odanın içerisinde olursa bu şekilde kesinlikle hiçbir işe yaramaz. Şimdi yapmam gereken sadece kompresörün elektrik bağlantısını yaparak çalıştırmak. Burada sadece 2 tane kabloya bir tane fiş bağlamam gerekiyor. Fişi kompresöre bağladığımda aynı zamanda 12 voltluk bir tane de trafo bağladım. Bu trafodan çıkan enerjiyi de küçük bir vantilatöre bağlayarak dış ünitenin soğutmasını sağlayacağım. Fişi prize taktığımda gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Dış ünite sıcak. Buradaki gazı vantilatör yardımıyla soğutmaya çalışıyorum. İç ünite ise resmen buz tuttu. Yani bu klima gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi bu sistemde aslında dış ünite binanın dışında, iç ünite de içeride olmak zorunda. Hem içeride hem de dışarıda bir de fan olması gerekiyor. Dış ünitedeki fan gazı soğutmaya yararken iç ünitedeki fan da elde ettiğimiz soğukluğu odanın içerisine yaymak için kullanılıyor. Bizim hazırlamış olduğumuz bu klimanın odayı soğutacağını kesinlikle düşünmüyorum. Ama bu videoyu yapmamı çok isteyen arkadaşlarım oldu. Buzdolabı kompresöründen klima yapıyorlar, sen de yapıp dener misin dediler. Aynı sistemi uyguladım. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ama odayı soğutmaya kesinlikle yeterli olmayacaktır. Ama klimanın ve buzdolabının nasıl çalıştığını bize göstermiş oldu. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bize destek olmak istiyorsanız lütfen diğer videolarımıza da göz atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.